Herkese selamlar. Bu videoda Poppy Playtime Chapter 4'ün tüm hikayesi ve en önemlisi teorilerine kanıtlar niteliğinde değerlendireceğiz. Mesela bu bölümde sizlerin öğreneceği prototip sadece Oli'nin olmadığı, prototipin planı, Huggy Wuggy'nin ne olduğu ve biz yani oyuncunun kim olduğuna dair bazı teoriler sunacağız. Eğer sizlerin de bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerin varsa yorumlar kısmına yazabilir, telefondan izleyenler ise Hyper desteğiyle videoyu ön plana çıkartabilir ve beğenenler olursa da beğen tuşuna basabilir. Teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldin. Chapter 4 diğer hikayelere kıyasla oldukça ilgi çekici, karmaşık ve sürekli değişen bir hikaye döngüsüne sahip. Bunlar klasik olarak bu bölümün ana hatları. Ama şimdi asıl gelelim bizim teorilerimize. En önemli teori prototipin sadece Oli olmadığı. Deney 1006'nın gerçek formuna dair kısa bir görüntü görmüştük. Hatırlarsınız Kisimisi ve Poppy'nin bizi kurtardığı sahnede. Ancak şöyle bir gerçek var. Deney 1006'nın ne zaman yapıldığına dair bazı belirsizlikler var. Bu nedenle de serinin başlıca düşmanı ile ilgili teorileri tam bir sırayla varsayamayacağımız ve oluşturamayacağımız anlamına da geliyor. Ancak bu bizi denemekten de alıkoymayacak çünkü bazı fikirler var. Sürekli olarak yeniden ortaya çıkan ve topluluğu bir şekilde parçalayan bir teoride prototipin Elliot Ludwig'in olup olmadığıdır. Sonuçta Oli'nin kötü biri olduğu doğrulandı ve hepimiz çok şükür bir rahat bir nefes almıştık. Ancak bu Poppy Playtime'in kapsayıcı düşmanı için tek açıklama olamaz. Yani prototip Elliot Ludwig deyip es geçemeyiz. Burada daha derin hikayeler var. İlk öncelikle biraz karmaşık gideceğiz. Birincisi olarak Poppy ve prototipin arasında bir ilişki olduğu ve prototipin Poppy'yi sevdiğini anlamış olduk. Şöyle bir kısas var. İzlediğimiz VHS kasitlerinde her işlemden sonra bir parçası koparılan bir yaratık nasıl insanlığı öğrenebilir sorusunu sorduruyor. Bildiğimiz kadarıyla prototip başkalarının sesini taklit edebilir. Bu onun Oli olmasına ve Poppy'yi oyun saatinden sonraki 10 yıl boyunca onunla birlikte kalırken yanlış bir inanç duygusuna kandırmasına da izin vermiştir. Deney 1006 Poppy'nin ona güvenmediğini biliyordu. Bu yüzden ona yakınlaşmak için Oli oldu. Bunu onu korumak için mi yoksa manipüle etmek için mi yaptığı söylemek zor. Ancak Oli'nin kaseti Poppy'nin iyiliği için gerçek bir ilgiye işaret ettiği gibi gözükmekte. Oli, Poppy'nin işlerine burnunu sokar. Neredeyse her bilgiyi arar. Ama bu iyi bir yerden mi geliyor yoksa sadece Poppy'nin korkudan sinmek yerine geri savaşmanı mı istiyor sorusunu sorduruyor. Ne demek bu? Bir kasette Oli'den içten bir yanıt alıyoruz. Poppy'ye hala onu olduğu gibi gördüğünü ve ne kadar küçültmeye çalışırlarsa çalışsınlar bir parçasının hala içinde olduğunu söylüyor. Bu deney 1006'nın deneylerle insanlığı geliştiren gelincik çiçeğiyle yaratılmış bir varlık olmaktan ziyade bir insan olduğu teorisine kanıtır. Prototipin güvenli limandaki son sözlerine bakacak olursak da yaratıcılarından mı yoksa kurtarıcılarından mı korkuyorlar? Prototip Poppy'yi oyuncunun Playtime'a dönüşüne kadar geçen 10 yıl boyunca cam bir kaba koymuştu. Ama benim dikkatimi çeken deney 1006'nın güvenli limanın sonunda Poppy için seçtiği kelimelerdi. Her zaman seninle benim hakkımızdaydı. Poppy bizim ne olduğumuzla ilgiliydi. Bu yakılıp yok edilebilecek bir gerçek değil dedi. Muhtemelen ailevi olan ilişkilerine vurgu yapılıyor. Deney 1006 Poppy'ye bundan kaçamayacağını hatırlatıyor ama isimsiz kaset farklı bir hikaye anlatıyor. Eğer deney 1006 Ludwig ise o zaman Poppy'nin hiçbir fikri yok. Ona karşı olan nefreti çoğunlukla iğrenmeyle besleniyor. Peki bu onu tam olarak kim olduğunu bildiği anlamına mı geliyor? Deney 1006 Poppy'ye eve gelmesini söyler ancak tam olarak nereden bahsediyor? Cam dolap olamaz çünkü Poppy oyuncu yani bizi ve Kisimisi tekrar izole edilme korkusuyla geride bırakır. Acaba laboratuvardan mı bahsediyor? Prototipin kimliği hakkında 3 farklı teori var. Birincisi prototipin Elliot Ludwig olabileceği. Belki de deney 1006 Ludwig'in insan olmanın ne anlama geldiğini aşması ve böylece ölümsüz olmanın yolunu bulması için yaratıldı. Yani Soma benzeri. Kısacası Elliot Ludwig'in zekası ve zihni
Deney 1006'ya aktarıldı ama tam olarak Ludwig değil, onun bir yansıması. İkinci teoride ise prototipin kendisinin Ludwig olduğunu düşünüyor. Ne demek bu? Sözlerini ve davranışlarını taklit ederek Ludwig'in bir klonu gibi kendisini dönüştürdü ve yetim çocuklara ve Poppy'ye karşı tavrını benimsedi. Bu, deney 1006'nın oyuncuları neden kendi bedenine kaynaştırarak canlı tuttuğunu açıklar. Belki de Xavier'in umutsuzca ortaya çıkartmak için aradığı sır budur. Teori 3'te ise prototip Oli. Şimdi bunu zaten doğrulandığını biliyorum ancak Oli'nin Elliot ile aynı harflerin çoğunu paylaştığını düşündüğümüzde Oli Ludwig'in oğlu ve potansiyel olarak da bu olabilir. Ludwig'in vefatı sırasında malikanesinde bulunan parçalanmış çocuk cesedi olabilir. Bu da deney 1006 ve Poppy'nin kardeş olduğu anlamına gelir. İlk bölümlerden hatırlayanlar olacaktır. Ludwig'in odasında bir çocuk bulunmuştu ve bu çocuk ölmüştü. Teorilere göre aslında o Ludwig'in erkek çocuğuydu ve bir hastalıktan dolayı ve bir nedenden dolayı ölmüştü. Bu teoriye göre de Poppy'nin kardeşi aslında deney 1006 yani kısacası Oli. Bildiklerimize dayanarak prototipin Poppy'nin kardeşi Elliot Ludwig'in evinde bulunan çocuk olduğuna inanıyoruz işte. Ayrıca bu yöntemleri Poppy'yi kurtarmak için kullandığını da düşünüyorum. Ölümcül bir hastalıktan müzdarip olabilir ve bu yüzden daha büyük bir bedene dönüştürülmüştür. Ancak bu onu kurtaramamıştır. Poppy'nin gözleri güvenli limanda kan çanağı gibi görünmekteydi. Bu da daha büyük bir bedene dönüşmeden önce yaşadığı aynı hastalıktan müzdarip olabileceğini ima ediyor. Yani anlayacağınız Poppy hasta ve ölmek üzere. Ludwig'in içine kapanık davranışı, oğluna gelincik ile deneyler yapması, Playtime'in prototipin içinde bulmak için can attığı o gizli şeyi ortaya çıkarmaya çalışması olabilir. Deney 1006 bize Oli'nin eskiden var olduğunu ancak bunun çok uzun zaman önce olduğunu söyledi. Bu hatırlayan bir baba gibi değil, artık inanmadığı veya uyum sağlayamadığı geçmiş bir benliği tanımlayan biri gibi gelmekte. Prototipin planı nedir? Bir fıçıda sıkışıp kalan ve hareket edemeyen doktor, deney 1006'ya araştırmasına yardımcı oluyor. Ancak prototip neyi başarmaya çalışıyor? Prototipin gerçek amaçları bilinmiyor. Peki ya deney 1006 Poppy'yi arkadaşlarına yardım etmesini engellemek için oyun saati sırasında tuzağa düşürmediyse, prototipin Poppy'yi daha büyük bir yaratık tarafından yenmekten kurtardıysa, eğer bunun Ludwig olduğunu varsayarsak, Doktor Xavier'in gibi zorla dönüştürülmüş olabilir mi? Xavier'in onu bir kasette deney 1006'nın doktor ile arasında bazı konuşmalarını ortaya çıkarmıştır. Bu ikisinin birbirinden nefret ettiğini bildiğimizden Xavier'in prototipe araştırmasında yardım etmek zorunda olduğu açık. Aksi takdirde bu onun sonu anlamına gelecekti. Prototip ise bilimde bir atılım istiyor. Ancak deney 1006'nın neyin peşinde olduğu konusunda tamamen karanlıkta bırakılıyoruz. Tanıdığı birini diriltmek mi istiyor yoksa daha da kötüsü veya kendini gizleyebileceği bir şey mi yapmaya çalışıyor bilmiyoruz. Çünkü halihazırdaki mevcut bedenler nedeniyle bu fabrikadan ayrılamazlar. Yani oyuncu veya yaratık olarak insanlığın arasına karışamazlar. Muhakkak insan bedenine ihtiyaçları var. Bana kalırsa her iki teori de mantıklı. Ancak asıl mesele prototipin gerçek kimliğine geliyor. Poppy bizler için mükemmel olarak diye bahsetti. Ama biz ne için mükemmeliz? Yoksa Elliot Ludwig veya prototip bizim bedenimizi mi istiyor? Özellikle laboratuvarın sonunda hala daha hayatta kalan çocukların olduğunu öğrenmiştik. Yani deneyler devam ediyor. O onlarca yığılmış olan oyuncak beden hayatta kalabilmek için feda edilmiş bedenlerdi ve içeride bir şeyler yapılmaya devam ediyor. Xavier prototip ile bunun araştırmasını sürdürüyor. Ancak akıllarda hala daha soru işaretleri var. Huggy Wuggy'ye ne oldu? Nasıl oldu da hayatta kaldı? Düşme onu parçalamadı. Bu yüzden deney 1006'nın öldüğünü düşünmesi ve Huggy'yi vücuduna kaynaştırmaya çalışması çok daha olasıydı. Bu kaynaşma Poppy tarafından isimsiz bantta doğrulanmıştı. Belki Huggy geri savaştı ve havalandırma bacalarına çekildi. Sonunda laboratuvarda sığınak buldu. Zihni ikisinin de daha çok hayvansal içgüdülerle davrandığı gibi Box Boy'u anımsatmakta.
Ayrıca derin uykunun sonunda Kisimisi'ye saldıran ve ikisini de kavgadan kritik yaralar alarak çıkan kişinin Hagi olma ihtimali de var. Peki Hagi'yi kim kurtardı? Derin uykunun sonunda birbirlerine saldırdıklarını düşünmekteyim. İkisi de hırpalanmış ve yaralanmış, içlerindeki organlar dökülmüştü. Belki de Poppy'nin ona karşı bir zaafı vardır. Eğer doğru hatırlıyorsam, Poppy'nin bizi uyardığı veya Hagi Wagi hakkında olumsuz bir şey söylediğini hiç duymadık. Hagi Wagi'nin oyuncu yani bizim için açıkçası kana susamış olması yeni veya şaşırtıcı değil demişti. Kabus bölümünde Hagi Wagi ile bizim aramızda güçlü bir bağ olduğunu göstermekte. Neredeyse Hagi Wagi'nin yaratılma sebebinin biz olabileceğimizi ima ediyor. En karanlık pişmanlıklarımızı sergileyen Hagi Wagi, oyuncuyu görmeye devam ettiği bir figür. Ancak imgeleri bu korkunun birinci bölümdeki düşüşünden çok önce var olduğunu güçlü bir şekilde ima ediyor. En önemlisi Hagi Wagi gerçekten geri mi döndü? Güvenli liman sürekli olarak onun dönüşüne dair ipuçlar verir ve sağ kurtulduğuna dair bir gönderme var. Ancak Hagi Wagi'nin güvenli limanın sonunda görmenin gerçek olup olmadığını da merak etmekteyiz. Bunun geçerliliğini yalnızca laboratuvar girişinde sıralanmış gelincikler ve kırmızı dumanların içinde bulunduğumuz kilitli odayı nasıl doldurduğu konusunda sorgulamamıza itiyor. Uzaktan Hagi Wagi neredeyse Kisimisi'ye benziyor. Gördüğümüz ve duyduğumuz şeylerin gerçek olup olmadığını her zaman sorgulamalıyız ve Kisimisi'nin öldüğüne dair bir saniye bile inanmıyorum. En önemlisi oyuncu yani biz kimiz? Kasetteki ilk bölümün olaylarına baktığımızda oyuncunun büyük ihtimalle kendi sonlarıyla sonuçlanacak bir yola sürüklendiğini görebiliyoruz. Hala kimi canlandırdığımızı bilmiyoruz. En büyük teorilerden bir tanesi oyun saatinde kaybettiğimiz birini geri getirmek için gelincik mi aradığımızı merak ettiriyor. Diğerleri ise Reach'in Morbant'ta denetlediği genç adam olabileceğini düşünüyor. Çok fazla olasılık var ve en son ifşaatlara dayanarak oyuncunun duyduğumuz biri olduğunu varsaymak zorundayız. Yani kasetlerde adı geçen birinin. Muhtemel şüphelilere gelirsek de oyuncu hakkında yani biz hakkında çok az bilgi veriliyor. Çünkü Greppek elleri olan isimsiz bir kahramanız. Erkek mi kadın mı olduğumuz belli bile değil. Playtime'da hangi rolü oynadığımızı ve oyun saatinde bilip bilmediğimizi kim bilir? Dizi boyunca Xavier, Greybear, Retterman, Ludwig ve Pierre ile karşılaştırıldığında neredeyse hiç kimse olmadığımız ima ediliyor. Bazılarına göre bir personel üyesi olabiliriz. Geçmişte yaptığımız şeylerden şüphelenip bunları gün yüzüne çıkartmayı hedefleyebiliriz. Alternatif olarak zaman geçtikçe daha fazla güç veya etki kazanarak kurumsal merdiveni tırmanan Reach gibi biri olabiliriz. Derin uyku ve güvenli liman ikincisine işaret ediyor. Oyuncu ilk düşündüğümüzden yani bizler daha da önemli olabiliriz. Ama bizi kim tanıyor? Harley Xavier kesinlikle tanımadı. Bu yüzden bizi direkt olarak dışladı. Miss Delay ve Mummy Longlegs bizi hatırladı. Bu da Playcare'de yardım ettiğimizi ima ediyor. Ama bizler Bigger Bodies girişimini biliyor muyduk? Oyuncunun motivasyonları neler? Neden Playtime'a kapanmasının veya Playtime Joy'dan sonra geri dönsün ki? İşte bu noktada oyuncunun kim olduğuna dair bir teori var. Bigger Bodies'e son vermek ve araştırmasına başka bir yerde devam etmek istiyor. Ancak Playtime düşük sınıf personel göndermesi ellerini asla kirletmeyeceğini söylüyor. Bu yüzden de elenmişti. Stella, Dewey gibi deneyler için yeterli sempatiye sahipti ve suçluluk duyabilirdi. Ancak doktor onu o zaman tanırdı. Playtime'ın en başından beri sabit olan kişi, şikayetçi doğası nedeniyle görevden alınan ve daha sonra nakliye şefi olarak terfi ettirilen hoşnutsuz bir işçi olan Rich Lovitz'tir. Playtime'daki her şeyi stratejik ve amaçlı bir şekilde yerleştirmiştir. Bu yüzden Rich'in her bölümde yer alması önemli olmalı. Ama Rich neden geri dönsün ki? Bir karısı olduğundan bahsediliyor. Bu yüzden oyun saati sırasında ölen bir bilim adamı olabilir mi? Bu da onu gelincik bulma ve diriltme umuduyla geri döndürmüş olabilir mi? Ve en önemlisi bu deneyler sayesinde bunu gerçekleştirebileceğini hepimiz biliyoruz. Oyuncunun Rich Lovitz olduğuna ve yönetimde bahsi geçen çocuğun da Hagi Wagi olduğuna inanıyorum. Ve bu genç adamın bize hayranlık duyan kana susamış bir katile dönüşmenin sebebi de bizim eylemlerimizdir.
Bu zamana kadar yapılan bütün teorileri bir arada topladım ancak belirli dayanaklara dayandırarak bunları size sundum. Sizin bu konu hakkındaki fikir ve düşünceleriniz neler? Yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi teoriler için Discord sunucumuza gelebilirsin. Ben Masalcı Dede. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.